Merhaba arkadaşlar, Tahzeni Dünya kanalına hoş geldiniz. Yeni yayınladığımız hikayelerden haberdar olmanız için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda bildirmeniz kanalımızın gelişip büyümesi açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Vallahi ne yalan söyleyeyim, konuya nasıl gireceğimi bilemedim. Selamünaleyküm diyeyim. Allah'ın selamıyla başlayayım. Allah hepimizi her türlü şerli varlıklardan ve insanlardan muhafaza eylesin. İsmim Oktay, İzmirliyim. Aslında Anadolu'nun bağrından gelen bir neslimiz var. Ama ben doğma büyüme İzmirliyim. Esas memleketimiz Kayseri. Sizlere anlatacağım hikaye hakikaten beni çok derinden sarsan, dinleyenlere ise ders niteliği taşıyan bir hikaye olacak. Bu yaşadıklarımı bir ben bir de Allah bilir. O günden sonra ruh sağlığım inanılmaz derecede bozuldu. Ne geceleri uyuyabiliyorum ne de akşam vakti evden dışarı çıkabiliyorum. Aslına bakarsanız karanlıklarla aram açılmıştı iyice. Karanlığa tahammülüm kalmamıştı. Ailemle bile bu konuda çok tartışma yaşadık. Özellikle babamla. Bana kızdığı konu artık üstesinden gelebilecek kadar vaktin geçtiğini, bu olaydan kurtulduğumu ve geceleri ışıkları açmadan uyumam gerektiğini söylerdi hep. Aslında doğru. Üstünden baya bir zaman geçmesine rağmen neredeyse bir yıl olacak, hala ilk günkü kadar olmasa da içimde ürpertiler, vesveseler, korkular cirit atıyordu. Bu şekilde davranmanın esasında o varlıklara, yani cinlere verdiği bir özgüven varmış. Yani insandan çıkan enerjiden mi artık neden anlıyorlarsa o varlıklar korkan, ürperen insanlara daha çabuk musallat olurlarmış. Tabii ben bunları neden sonra öğrendim. Şu anda herhangi bir sıkıntım yok. Çok şükür üstesinden gelip silip attım içimdeki bütün kötü enerjiyi. Ama şunu kesinlikle belirtmem gerekir ki dini hayatımı geliştirdiğim için olsa gerek diye düşünüyorum ve inanıyorum ki o varlıklara vurduğum en güçlü darbe buydu. Kısaca kendimden bahsedecek olursam şu an 28 yaşındayım. Bu olayı yaşadığım zamanlar 16-17 yaşlarımdaydım. Tam deli yaşlar, deli çağlar denen zaman. Aslında öyleydik de abdestle namazla pek alakamız yok. Caminin yolunu bilmezdik. İşin saygı boyutu tabii aileden gelme kesinlikle vardı. Ama sadece saygı ile bu iradeyi yerinde tutmak olmuyordu. Lise bitmeye yakın, hele yaz dönemleri, İzmir'in yaz akşamlarını bilenler bilir. Sahiller gençlerle dolar taşar. Üniversiteliler ayrı, liseliler ayrı. Aslında her yaştan gruplar vardı. Neyse, tabii o zamanlar içki falan da alırdık. Dilimizde sürekli küfürlü cümleler. Ağzımızdan sigara, alkol eksik olmazdı. Kızlar deseniz zaten cabası. Zaten sürekli haram işlerle uğraştığımızdan o varlıklara da bir nevi fırsat vermiş gibi oluyoruz. Yani fırsat verme derken kapıyı açık bırakmış gibiyiz. Gelip musallat olacaklara herhangi bir koruma kalkanımız yok maalesef. En büyük zaafımız bu. Böyle hızlı yaşarken ara ara onların varlığını, etrafımda olduklarını ya da görülmüş de sonradan anladıklarımı söyleyebilirim. Mesela gece evin etrafında birilerini görürdüm. Dışarı çıkarım, hayırdır falan deyip soruyum diye. Ama evden çıkmak için henüz saniyeler geçmesine rağmen ortalıkta kimseler olmuyordu. Sanki bana şaka yapıyorlar gibi anlıyordum ben bu olanları. Ama işin esas yüzü, gerçeği başıma gelmesini istemediğim türden olaylarmış meğer. Bir keresinde anne ve babam markete gitmişlerdi. Benim odamda mahalleye bakıyor ya, köşe başından geldiklerini gördüm. Ama eyvah dedim. Çünkü yüzlerindeki ifade o kadar sinirli bir ifadeydi ki tamam dedim. Bunlar çarşıda yine atışmışlar, kavga etmişler belli dedim. Aşağıya ineyim de ellerindeki poşetlerden alayım. Hem yardımcı olayım hem laf değişsin de yatışsınlar diye düşündüm. Aşağıya indim. Kapıdan dışarı çıktım. Tam geldikleri köşeye doğru bakıyorum ama gelen giden yok. Allah Allah. Daha bir dakika olmadı ne ara kayboldunuz? Yoksa markette bir şey unuttular da onu almaya falan mı döndüler diye düşünürken annem arkamdan seslendi. Oktay. Evet, annem de bu. Birden arkamı döndüm. Baktım annemle babam. Ellerinde poşetlerle geliyorlar.
Ama tam tersi yönden. Ben tam köşe başına bakarken onlar arka caddeden gelmişler. Hatta annem sordu. Neye bakıyorsun dikkatli dikkatli dedi. Ben de size bakıyorum. Ellerinizdeki poşetleri gördüm. Yardım edeyim diye düşündüm dedim. Annem de al madem buraya kadar inmişsin dedi. Bir anneme bir babama bakıyorum şaşkın şaşkın. İkisinin de yüzlerinde ne asabiyet, ne sinir, ne öfke. Hiçbir şey yok. Annem hadi oğlum ama niye daldın bize baka baka? Bu kadar mı özledin dedi gülerek. Ben de yok anne ondan değil. Sizi gördüğümde yukarıda sizin çarşıdan kavga edip döndüğünüzü sandım. Yüzlerinizi öyle görünce ondan korktum bir an. Yine kavga ettiler. Gideyim poşetleri alayım da en azından ortamın gerginliğe dağılır dedim. Ama size bakıyorum, sizde o gördüğüm halinizle alakalı en ufak bir şey yok dedim. Annem babam ikisi birden gülmeye başladı. Hadi yukarı çıkalım. Evde yiyecek bir şey yok. Yemek yapılacak daha efendiler. Hadi çıkalım yukarıda anlatırsın ne anlatacaksan dedi annem. Ben de mecbur tamam deyip birer ikişer poşet aldım anne babamdan. Çıktık eve. Annem bir yandan aldıklarını buzdolabına, mutfak dolabına falan diziyor. Bir yandan da bana soruyor. Ne oldu anlat bakayım. Niye yüzün soluk duruyorsun? Biz yokken bir şey falan mı oldu dedi. Ben de bu soru üzerine döktüm içimde ne varsa. Sizi gördüm gelirken. Tam köşeden dönmüş eve doğru geliyordunuz. Ama yüzleriniz nasıl asık. O yüzden kavga ettiğinizi sandım. Hemen indim aşağıya. Siz o köşenin öbür tarafından, o cadde üzerinden gelmediniz mi dedim anneme. Annem de yok oğlum ne köşesi. Hikmet amcanların o sokaktan geçtik geldik. Hatta ben de sana diyordum bu niye boş boş köşe başına doğru bakıyor. Kız arkadaşı falan gelecek de o yüzden ta aşağıya kadar indi diyordum kendi kendime dedi. Ben de yok anne ya ne kızı. Ben sizi gördüm. Yemin ederim gördüm. Tam köşe başından dönmüş. Hatta beni görüyorsunuz gibi direkt odama baka baka eve doğru geliyordunuz dedim. Annem ben bunları söyleyince biraz yüzü düştü. Şaka yapmadığımı anladı. Neyse dedi. Belki sana öyle gelmiştir falan dedi. Aynen deyip ben de fazla üstünde durmadım. Ama o gün annemin yüzündeki endişeyi çok iyi anlamıştım. Yine başka bir zaman başımdan geçen böyle ufak olaylar çok ama bizi etkileyenleri anlatıyorum sadece. Yoksa fazla laf kalabalığı olmasın. Yine bir zaman çarşıdan arkadaşlarımın yanından eve gelmiştim. Üstümü başımı değiştirip oturdum odama. Annem de ev işleriyle meşgul. Babamı sordum anneme. Annem de çarşıda olduğunu söyledi babamın. İyi bakalım deyip odama geçtim. Biraz bilgisayarda takıldım. Yarım saat falan oldu. Baktım izleyecek bir film bulamadım. İçimden de oyun oynamak gelmedi. Biraz balkona çıkayım da mahalleye bakayım. Ufak çocuklar falan onları seyrederim dedim. Çıktım balkona. Sağa sola bakıyorum. Birkaç hanım el işleriyle uğraşıyorlar. Çocuklar top oynuyor falan. Klasik sokak yani. Derken birden sokağın başına baktı gözlerim. Baktığım yerden el işaretiyle gel yapılıyor. Dikkat edince bu el sallayanın babam olduğunu anladım. Allah Allah dedim. Bu adam niye telefonla aramıyor da el sallıyor çağırıyor ki? Hem ben zar zor seçerken o beni nereden gördü? Nereden anladı da çağırıyor? Neyse sinirlendirmeden gideyim bari deyip üstümü tekrar değiştirdim. Anneme seslenip çıktım evden. Annem nereye diye sordu. Ben de babamın çağırdığını söyledim. Evden çıktım. Sokağın başına doğru yürüdüm. Babamın çağırdığı yere doğru. Tam o yere yaklaştım ki o köşede Rüstem amcanın bakkalı var. Oradan sigara almış çıkıyor babam. Beni görünce hayırdır oğlum nereye böyle dedi. Babamın böyle sormasından anladım ki yine o anlardan birini yaşıyordum. Hiç dedim. Öyle bakkaldan bir şeyler alsam mı acaba diye geldim de alacak bir şey de bulamadım. Daha doğrusu canım bir şey istemiyor dedim. İyi madem eve gidelim bari dedik. Giderken aheste aheste gidiyorduk. Babam da bir yandan sigarasını yakmış tüttürüyor. Baktım herhangi bir sıkıntı yok. Yani bir durum söz konusu değil. Baba dedim. Hı dedi. Sen beni şöyle 10-15 dakika falan önce hiç çağırdın mı bu sokak başından dedim. Yok hayır. Hem 15 dakika önce ta neredeydin biliyor musun dedi. Babam böyle deyince artık anladım bu yaşadığımın da o anlardan bir an olduğunu. Sonraları yine buna benzer şeyler yaşadım.
Ama hepsini anlatmaya kalksam çok vaktinizi alırım. En son yaşadığım olaya geleyim. Zaten dananın kuyruğunun koptuğu o ana. O akşam tarihini, gününü tam hatırlamıyorum ama yine bir yaz ayıydı. Her anını unutmak istediğim, tamamen hafızamdan silinsin diye dua ettiğim bir akşamdı. Eve geç gelmiştim ve babam salonda oturuyordu. Ben hiç seslenmedim. Babam da bana dönüp bakmadı bile. Böyle olması normal zamanda dikkatimi çekerdi. Ama o gece nedense hiç aklımın ucuna bile gelmemişti. Yatak odasının kapısına baktım, kapı kapalıydı. Annem de yatak odasında yatıyordu. Kardeşlerim de oradadır diye rahatsız etmek istemedim. Normalde salondaki koltukta yatarım ama o akşam babam salonda diye direkt yatak odasına geçtim. Annem cam tarafında, ben aynalı komodine yakın tarafta yatıyordum. İlerleyen saatlerde sırt üstü yatarken birden sıcaklık hissettim. Birisi resmen beni izliyordu. Nefesini yüzümde hissedebiliyordum. O nefes hissiyatı ile birlikte odada öyle bir koku oluştu ki sanki yatağımın altında bir leş var da 40 gündür orada duruyormuş gibi. İğrenç bir koku kapladı odayı. Uyandım ya o an. Bakacağım ne olduğunu ama gözlerimi açmaya cesaret edemiyordum. Ancak cesaretimi toplayıp gözlerimi açtım. Gözlerimi açtığımda karşımda gözlerini bana dikmiş, boyu tavana kadar uzun, boynuzlu, hınzır suratlı bir mahlukat bana bakıyordu. Öyle çok korkmuştum ki kıpırdayamıyordum. Ellerim ayaklarım sanki yatağa çivilendiler. Vücudum kas katı kesildi. Aklıma annem geldi. Annem yanımda yatıyor ancak ona dokunamıyordum. Gözümü kapatıp açıyorum. Belki geçer biter. Belki o görünen varlık kaybolur diye. Ama hiç de öyle olmadı. Aksine bunu her yaptığımda bana biraz daha yaklaşıyordu o varlık. En sonunda benden ne istiyorsun diye mırıldanmaya çalıştım. Ama yüzünü görseniz mahvolurdunuz. Fena korkunçtu. Korkudan titrerken ben o an ne olduysa aniden kayboldu. Etraf normale dönünce fırsat bu fırsat deyip yataktan fırladım. Koşarak salona gittim. Olanlara babama anlattım. O da bana kahkahalar atarak gülüyordu. Öyle zevkli gülüyordu ki ben buna anlam veremiyordum. İçeriden sesler gelmeye devam ediyordu. Fısıldama sesleri, yürüme, koşma sesleri, kahkahalar, değişik hayvan sesleri gibi sesler. Saate baktığımca gece 3:30 civarındaydı. Birden aklım başıma geldi. Yatak odasına geçtim. Baktım annem yok. Kardeşlerimin kaldığı odanın kapısını açmaya çalıştım. Açılmıyor. Salona gitsem gidemem. Ama dış kapıya ulaşmak için salonun önünden geçmeliydim mecburen. Alt katta halamlar var. Onlara gitmeliydim. En yakın yardım isteyebileceklerim onlardı. Salondan geçmeye karar verdim. Tam geçiyordum ki sağ tarafıma bakmaz olaydım. 10-15 tane ufaklı büyüklü, boynuzlu, çarşaflı duvara dönüp bakıyorlar. 3 saniyelik geçiş anı 3 ömre bedel. O an nasıl oldu da kalbim dayandı hayretler ediyorum. Gerçekten ölmediysem çok büyük bir hikmeti var. Tekrar önüme dönerek dış kapıya doğru yürüdüm hızlıca. Kapıyı açtım, halamlara indim. Gece gece uyandırdım onları da. Başımdan geçenleri onlara anlattım. Annemler şehir dışına akrabalarımıza başsağlığına gideceklerdi. Tamamen aklımdan çıkmış. Halam hatırlattı. Halamdan rica ettim. Bizimkileri aramasını istedim. Ama bu saatte aradığımız için onları da korkutmak istemediklerinden dolayı arayamadık. Neyse dedik. O gece halamların salonunda yatmaya karar verdim. Halam da kırmadı beni. O geceyi halamlarda tamamladım. Uzandım kanepeye. Ama hala aklımda o gördüklerim var. Anlam veremiyordum olanlara. Hele o korkunç suratlara, gördüğüm küçük cüce gibi yaratıklar, çarşaflılar beynimi kemiriyordu. Zar zor da olsa biraz uyuyarak, biraz uyanık kalarak sabaha etmiştik. Şans eseri tam bizimkiler de aradı halamları. Biz geliyoruz falan dediler. Ben bunu duyunca o kadar sevindim ki anlatamam. Bizimkiler geldiklerinde olanları onlara da anlattım. Annem ve babam da zaten eskiden olanların da farkında oldukları için artık bir hocaya danışmanın zamanı geldi. Cami hocasından yardım istedik. O imamın böyle işlerle hiç işinin olmadığını, yardımcı olamayacağını söyledi.
Bizi 2-3 mahalle ilerideki bir mahallenin imamına yönlendirdi. O arkadaşın daha faydalı olacağını söyledi. İmamın dediği camiye gittik. Orada da cami çıkışında imamı bulduk. Selamlaştıktan sonra durumumuzu anlattık. Geldiğimiz mahalleden bahsettik. Başımıza gelenleri anlattık. O da kendisinin değil de ilim hocasının işimizi çözeceğini söyledi. O imamla birlikte dediği hoca efendinin yanına gittik. Hoca bizi eve davet etti. Eve girdiğimizde kendimizden bahsettik. Anlattık durumumuzu. Hoca efendi öncelikle bize muska vereceğini, eğer bu muska yardımıyla hala olaylar devam ederse o zaman farklı işlemler yapacağını söyledi. O farklı işlemler dediği de bilenler vardır. O musallat olan cinlerle yüzleşme yaparlar. Ona göre kim haklı kim haksız ortaya çıkarıp olayı çözerler. Hoca efendi muskayı yazdı, bana verdi. Banyo harici üzerimden çıkarmamamı söyledi. Dini durumumu sordu. Bense ne abdest ne namaz olduğunu ne de Kur'an okuduğumu söyledim. Hoca efendi biraz kızdı bana. Onlara resmen açık davetiye gibisin gibi şeyler söyledi. Böyle benim gibi hayat yaşayanlara kolayca musallat olurlarmış. Bana da bu yüzden kolayca görünmüşler. Hoca efendiden muskayı aldıktan sonra helalleşip evden ayrıldık. O muskadan sonra daha bir olay yaşasam ya, bitti. Her şey o muskadan sonra bitti. Ama o hoca efendinin sözleri beni çok etkilemişti. Öyle temiz yüzlü bir insandı ki gerçekten Allah'ın bir lütfu yani o hocayla karşılaşmak. O günden sonra sureleri ezberledim. Abdestime, namazıma dikkat ettim. Artık 5 vakit namazlı bir insandım. Çevredekiler de bu yaşantıma uymadıkça artık arkadaşlarımı bir bir eksiltmek zorunda kalmıştım. Her ne kadar bu davranışım tepkiyle karşılandıysa da mecburdum. Allah'ın bu mübarek kulu karşısında ezik büzük duruma düştümse yarın Rabbimin huzurunda ne diyecektim? Yine şimdi fırsatım var, imkanım var da bu rezil hayattan kurtulup doğruya dönebilirdim. Öyle de yaptım. Şükürler olsun artık kurtulmuştum. O musallattan da eski yaşantımdan da. Annem babam da öyle sevinçle karşıladılar ki bu durumu anlatamam. Benim de başımdan geçen böyle bir anım var. Yaşadığım ana bakarsam çok kötü anlar yaşadım. Ama neticeye gelirsek Allah'a şükürler olsun ki doğru yola atabilmiştim kendimi. Rabbim doğru yoldan ayırmasın. Vaktinizi ayırıp da dinlediyseniz hakkınızı helal edin. Allah hepimize mukayyet olsun. Selametle. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Eğer sizin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeniz varsa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere. Teşekkürler.